Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü Apple'ın ürünlerinde, iPhone telefonlarda ve iPad'lerde mini bir güncelleme vardı. Onun da sebebi iPhone'larda, iPad'lerde oyunda çökme sorunu varmış. Konami onu düzeltmekle alakalı bir mini güncelleme yayınladı ama diğer cihazlarda bu güncelleme yoktu. Hatta Perşembe günü İtalyan takımlarında özellikle de Napoli ve Roma'nın lisansı da sona erdi. Oyunda logosu değişti. Takımın isminde ufak değişiklikler oldu. Ve Napoli ve Roma ile Konami yollarını şimdilik ayırdı. Oyunda devam edecekler arkadaşlar. Aynı Real Madrid, Liverpool takımlarında olduğu gibi ismi değişiyor. Formasında değişiklikler oluyor. O kadar. Bir de Inter takımıyla alakalı da avatar hediyeleri vardı. Belki ilerleyen zamanlarda farklı takımların da avatarlarını Konami hediye edebilir. Onun yanı sıra oyundaki gelişmelere devam edecek olursak turnuva birkaç hafta önce başlamıştı. Ve bizim milli takımımız hala 6. sırada. Başladığımız gibi 6. sıradayız ve İspanya ile aramızdaki fark da hala 1 milyon üzerinde arkadaşlar. 6. sırada bitirirsek Türkiye seçenlere eFootball parası verilmeyecek. Bu sol taraftakinden. Sağ taraftaki Güney Amerika ile alakalı. Brezilya, Arjantin gibi ülkelerin olduğu yer, onun hediyesi farklı. Ama sol tarafta Türkiye seçen arkadaşlarım vakit buldukça rakibi güçsüz modu alıp atabildiği kadar gol atabilir. İlk 5'e girmemiz gerekiyor ve fark hep 1 milyonun üzerindeydi. Bugün biteceklere bakacak olursak pazartesi günü 2 tane Showtime paketi geldi. Süper Lig Showtime ve Fransa Ligi Showtime paketi. Bu paketlerin bugün son günü. Etkinliklerde de 3 tane etkinliğimiz var süresi bitecek olan. Temalı etkinlikten 50 futbol parası kazanıyoruz. Diğer etkinliklerimiz GP, antrenör kazandığımız etkinlikler. Bu etkinliklerin süresi de uzatıldı arkadaşlar ama bu etkinlikler herkeste gözükmemekte. Oyuna başlarken ülkeyi Türkiye seçenlerde gözüküyor. Sadece maç oynayarak antrenör DP kazanabiliriz ve uzun süre önce eklenen bu iki menajerin süresi bu perşembe günü dolacak. Konami şimdilik uzatmadı arkadaşlar. Son günleri Xabi Alonso ve Guardiola'nın. Perşembeye kadar devam edecek etkinliklere baktığımızda sol tarafta zamana karşı hücum etkinliği var. Ne kadar erken gol atarsak daha fazla hediye kazandığımız etkinlik. Sağ taraftaki altın gol etkinliği, antrenör kazandığımız. Bu hafta Player of the Week açma hakkı veren 2 tane etkinliğimiz geldi. Normalde 1 tane olurdu ama bazen kampanyalarda Konami 2 yapardı. Herhangi yeni bir kampanya getirmemesine rağmen Player of the Week açma hakkını bu hafta 2'ye çıkardı Konami. Fakat sağ taraftaki Türkiye Ligi etkinliği herkeste Türkiye Ligi olarak gözükmemekte. Ben Japon hesabım var. Japonya seçtiğim ülke olarak. Oraya girdiğimde Japon Ligi gördüm. Başka bir hesaba baktığımızda İspanya Ligi. Yani sağ taraftaki etkinlik ülkeye göre değişkenlik göstermekte. Bizde Türkiye olarak gözüken etkinlik bir başkasında Japon Ligi etkinliği olarak gözüküyor. Ama hediyeler aynı. 2 tane 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik geldi. Eğer pazartesi günkünü oynamadıysak onu da alabiliriz. Yanında perşembe gelenler var. Perşembeye kadar da süresi var. Bunlardan da 50'şer futbol parası kazanabiliriz. Geçtiğimiz perşembe günü gelen paketlere baktığımızda Japon Ligi ile alakalı Showtime paket. Aynı bizim ligimizde olduğu gibi güçlendiriciler var bunlarda da. Japon Ligi'nden ne kadar çok futbolcu varsa o kadar seviye yükseliyor. Japon Ligi'nden çok fazla Showtime geldiği için artık o Showtime'ların hepsini çıkaranlar çok güçlü bir Japon Ligi Showtime kadrosu oluşturacaktır. Player of the Week paketinde yüksek seviyeli isimlerimiz var. Yanında Fransa Ligi MVP futbolcuları geldi ama adaylı sözleşmeyle gelse daha iyi olurdu. Çünkü mesela bizim Süper Lig'in ayın futbolcuları, MVP futbolcuları adaylı sözleşmeyle geliyordu. Diğer ligleri de keşke öyle getirselerdi. En azından istediğimiz birkaç futbolcuyu alabilirdik. Player of the Week'teki seviyelere baktığımızda Kevin De Bruyne 103 seviye ve önceki Kevin De Bruyne'lere göre hızlanma değerleri bu sefer yüksek ve genel seviyesi de 103 seviye. Güçlendiricisi çalışmasa da 102 seviye. James Rodriguez var 97. Bernardo Silva 101. Bu 3 futbolcuda güçlendirici bulunmakta. Alvarez bayağı bir yükseliyor. 99'a kadar çıkmakta. Diğer isimler de bunlar. Ligime eklenen oyunculara baktığımızda ben özellikle de ilk olarak efsanelere, Showtime'lara bakıyorum. Morientes var, Xabi Alonso, Cannavaro. Bu isimleri alıp denemek istersek ligin bölümünde alıp 10 maçta olsa deneyebiliriz. Perşembe günü şu anki eFootball Ligi'nin aşaması tamamlanacak. Bir sonraki aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Klasmanlar da güncellenecek. Klasmanda aşağı ineceğiz. Diyelim ki oyunda daha önceden 1. klasmana eğer çıktıysanız 4. klasmandan başlayacaksınız. En yüksek yaptığımız klasmana göre Konami Perşembe günü klasmanımızı düşürecek. Aşağıya doğru ineceğiz ve hangi klasmandaysak da ona göre hediyeler veriliyor arkadaşlar. Hediyeler de çok fazla değil. Keşke şu klasmana e-futbol parası ekleseler. Mesela klasman yükseldikçe e-futbol parası kazansak, hemen alsak en azından biraz daha fazla oynamak isteriz. Hediye daha güzel olduğu için. Hediyeleri de değiştirmediler uzun süredir. Bu hediyeleri veriyorlar. Beceri antrenörü bile çok fazla değil, sadece 10 tane. E-futbol puanı zaten pek bir işimize yaramıyor. GP'lerde milyonlarca oluyor elimizde.
O da çok fazla işe yaramamakta. Hediyeleri ne yazık ki eFootball Ligi'nde güzelleştirmediler. Yarın geleceklere baktığımızda klasik pazartesi etkinlikleri, 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, yanında pozisyon antrenörü ve GP kazandığımız etkinlik gelecek. Paket olarak da İngiltere Ligi Showtime paketi geliyor arkadaşlar. Paketteki renkli kart futbolcular bunlar olacak. Bruno Fernandes, Douglas Luiz, Pedro Porro, Ward-Prowse, Olise'nin ben özelliklerini merak ediyorum. Maksimum halindeki özellikleri. Bayern Münih'de transferi var kendisinin. Gallagher, Neto ve Schär. Bu pakette yer alacak Showtime'lar ise aslında üçü de çok önemli isimler. Bu isimlerin Player of the Week kartı gibi renkli kartları bile yüksek seviyeli. Van Dijk, Saka, Foden. Ve bu pakette şöyle bir durum var arkadaşlar. Uygulamalarda şunu paylaştı. Konami resmi olarak paylaşmadı ama yarın paylaşacak. Foden'da bomba şut becerisi olacağını uygulamalar paylaştı. Bu seviyeler resmi değil arkadaşlar. Bizim seviyelere baktığımız eFootball uygulaması var ya, o sosyal medya hesabından paylaştı. Resmi değil fakat beklenti bu yönde. Hatta kadromuzda da 103 gibi yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. 104 olurlar mı acaba? Belki güçlendirici menajerlerle bir tanesi ya da iki tanesi çıkabilir. Yarın geldiklerinde seviyelerin özelliklerini inceleriz. Foden burada çok önemli. Bomba şut becerisiyle geliyor. Zaten etkili bir isim Foden. Bir de üzerine bomba şut becerisi var. Foden gerçek hayatta bomba şut tarzı vuruş yapan bir isim değil. Genelde sert vuruşları var ceza sahası dışından. Fakat bu sefer Foden'ın kartı çok ama çok iyi olacak. Van Dijk var, Saka var. Saka'da da bomba şut olsaydı çok ilginç olurdu. Zaten çok hızlı, süratli bir isim. Ama yarın geldiklerinde özelliklerini, seviyelerini inceleriz arkadaşlar. Gündeme devam ettiğimizde şu anki adaylı sözleşmelerin süresinin dolmasına 1,5 hafta kaldı. 11 gün kaldı. 11 Temmuz tarihinde yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. Yeni maç bileti gelecek. Yani az bir vakit kaldı. Ve en son güncellemede oyuna eklenip ve daha öncesinde de gelmeyen epiklerimiz var. Bu epikler de ilerleyen dönemlerde gelecektir ama Konami şu an Showtime'ları getirmeye başladı. Epiklere ara verdi. Bu seviyeler resmi değil arkadaşlar. Beklenti bu yönde. Tahminler bu tarz seviyelerde olabileceği yönünde. Rummenigge, Romario, mesela Platini eklendi, Veron eklendi, Beckham'ın o saçları kısa hali. Birçok bu epikler gelmedi. İlerleyen dönemlerde gelecektir ama Konami şu an Showtime'ları getirdi. Epiklere birazcık ara verdi. Perşembe günü bir de bazı futbolcuların yüzleri güncellendi. Yüzleri benzemiyordu. Çok az sayıda 20'ye yakın futbolcunun yüzlerinin güncellendiği paylaşılmıştı. Milli takımımızdan da oyuncular var. Arda Güler'in mesela yüzü güncellendi. Kenan Yıldız'ın da yüzü güncellenmiş arkadaşlar. Az sayıda futbolcunun özellikle de Avrupa Şampiyonası'nda oynayan biraz daha dikkat çeken isimleri galiba Konami görüntü anlamında güncelledi. Videomuzun sonunda da arkadaşlar önemli bir konuya değinmek istiyorum. Oyundaki en önemli kampanyalardan bir tanesi de Konami'nin yıllardır kutladığı kampanyalardan bir tanesi oyunun konsoldaki yıl dönümü. Aslında oyun önceden konsola çıkmıştı. Mobile sonrasında çıktı. Ve konsolda bu oyun 21 Temmuz 1995'te çıktı. Konami de genelde yaz aylarında büyük bir kampanya düzenlerdi. Geçen seneki kampanya çok güzeldi. 2 tane epik hediyesi vardı. Bu epikler içerisinden Drogba'lı, Bergkamp'lı, Casillas'lı, Scholes'lu, Figo'lu bu paketten 2 tane açma hakkı vermişti. Yanında diğer hediyelerimiz vardı. Fakat geçen sene kampanya Haziran sonunda başlamıştı ve Temmuz'un sonlarına doğru devam etmişti. Tarih yazıyor 29 Haziran'dan 27 Temmuz'a kadar. Haziran ayı bitti. Kampanyayı başlatmadı. Fakat konsolda yıl dönümü arkadaşlar 21 Temmuz'da. Konami bu sene biraz daha geç kutlayacak gibi gözüküyor. Şu anki kampanyada, şu an böyle bir kampanya var. Bu kampanya da 18 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ya peş peşe getirebilir veyahut da bu hafta ya da bir sonraki haftada isterse getirebilir Konami. Ama konsoldaki yıl dönümü 21 Temmuz'da arkadaşlar. Keşke daha erken getirseydi ama biraz gecikti bu sene kampanya. Umarız güzel kutlarlar. Geçen sene bayağı iyiydi. Geçen senenin belki de en güzel kampanyasıydı. Bir de oyun çıkacağı zaman eFootball 2024'e doğru her gün bir tane epik açma hakkı vermişti. Şanslı hesaplar 3 tane 4 tane epik çıkardı. Şanslı hesaplar belki hiç çıkaramamış da olabilir. 50 futbolcu içerisinden de galiba açılım gerçekleştiriyorduk. Bayağı epik vardı. O kampanya da çok güzeldi. Bu kampanya da güzeldi. Umarız bu seferki yine gelecek olan yıl dönümü kampanyası da oldukça güzel olur. Ama Konami'den şimdilik açıklama yok arkadaşlar. Bekliyoruz. Ya şu anki kampanyanın bitmesini bekleyebilirler ya da son haftasında bu kampanyanın artık bitmesine doğru da bu kampanyayı da getirebilirler. Burada takdir Konami'nin tamamen. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. İyi oyunlar, hoşçakalın.